programı çok yoğun bir arkadaş dendiği zaman bunun baştan bir çirkinlik yarattığını farkındayım. Yani Ali abi sonuçta sponsora sponsor diyen bir insan yani ve sen onu... Bir sürü sponsor var, çok yoğunum. Televizyon, gazete falan. Anlatacağım şey provalı değil, komik de değil, dramatik demeyeyim ama çok çirkin. Burada bulunan bir sürü insanı böyle önden gülerken alttan biraz rahatsız edebilme ihtimali olan bir şey. Başarı ve mağlubiyet, öyle bir başlık seçtim. Çok uzun süredir düşündüğüm bir konu, üzerinde düşündüğüm bir konu. Çünkü benim çalıştığım sektör kelimesi de ne kadar iğrenç bir kelime yani. Başarı ve mağlubiyetin çok keskin ayrımlarla göründüğü bir sektör. Yani bir muhasebecinin hayatındaki iniş çıkışlar ne olabilir ki yani hani defterlerim falan. Bizde var ama benim çalıştığım sektörde bu var. Çok ani düşüşler, para kayıpları, kariyer rezaletleri, işte herifin donunu indirmeler, bir anda biten meslekler, bir anda yeni başlayan projeler filan. Başarı ve mağlubiyet üzerine çok düşünüyorum. Düşündükçe de çocukluğumdan bu yana içsel bir şekilde tiksindiğim profesyonellik. Bir de bir yudum su rica edebilir miyim acaba oradan? Var mı kürsünün altında? Çok teşekkür ederim. Saniyelerimden çaldığın 30 tanesi için. Profesyonellik korkunç bir şey. Buradaki insanların birçoğu profesyonel bilmiyorum, bakışlarından anlıyorum. Arada dolaşırken de profesyonel adam bakışı vardır yani böyle. Her şeyi ölçebilirim, her şeyi tartabilirim. Ki bunu direkt olarak materyalist... Evet, nerede abi? Çok özür dilerim. Mesela şurası tamamen profesyoneller locası, bakın. Yo ya. Her neyse. Neden nefret ettiğimi anladım. Bu sektörde çalışalı 8 seneyi geçti. Daha öncesinde de yarı profesyonel olarak çalıştım. 10 sene diyebiliriz. Fena bir süre değil. Hele televizyon, gazete, medyanın çeşitli alanları filan birleşince dediğim tempoyu yakalamak çok kolay oluyor. Şimdi başarının değillemesini yapmak istiyorum burada. Çok önem veriyorum. Sürem keşke 18 dakika değil, 1,5-2 saat olsaydı. Soru cevap yapsaydık. Ve hepinizi madara etseydim. Çünkü çok argüman var elimde. Başarıyı çoğumuz... Bu arada şöyle de bir hatırlatma yapayım, uyarı yapayım baştan. Siz diye konuşacağım. Bu sizlerin hepsinde ben de varım. Ama biz diye konuşunca tuhaf bir dini tarikatmışız gibi oluyor. O etkiyi kırmak için siz diyorum. Yani bu parmak suçlayıcı bir parmak değil. Bütün sizlere ben de dahilim. Çok kısaca öykümü anlatayım. Genç çocuklar tarafından çok ilginç bulunur. Çok merak ederler. Sonunda da çok hayal kırıklığına uğrarlar. Ve çünkü ne yapacaklarını anlayamazlar. Bunun ne mesaj verdiğini bilemezler. Size de anlatayım. Siz ne mesaj alacaksınız? Benim kariyerimin en başarılı yılları 5-6 yaşlarım arasında. Ondan daha başarılı olmadım hayatımda. Annemle babam öğretmen, okula gidiyorlar. Ben de evde duruyorum. O yıllarda şey var, TRT'de yetişkinler için, okuma yazma bilmeyen yetişkinler için okuma öğreten bir program var. Düşününce çok saçma olduğunu ben de idrak ettim ama var yani. Ve daha saçması, ben oturup hani değil mi bir şeyle oynayacağını falan böyle şeyi izliyorum 5 yaşımda. A, C falan diye bir herif. Ve okumayı öğreniyorum. Bunun bir başarı olduğu bana hemen anlatılmıyor. Orta sınıf ahlakına mensup ailem bana diyor ki okula göndermeden evvel. Oğlum diyorlar, git okula ve okuma bildiğini kimseye belli etme. Neden? Ben o anda neden demiyorum tabii. Şey olur işte, şımarık sanarlar seni filan. Ne yapacağım peki? Bir sene öyle marul gibi oturacağım orada yani okuma bilerek. O dayanılmaz gerizekalı hatırlıyorsunuz değil mi? İlk sene okuma öğretme öncesi böyle çizgi çekilirdi bir sürü filan. Ben o terbiyeyle çekiyorum ya o çizgileri 8 ay dik. Ama eve gidiyorum roman yazıyorum kendimi. Çok ciddiyim.
Vardır, belgelidir yani. Çizgi roman yapıyorum filan. Böyle bir alçaklık olabilir mi ya? Bir çocuğa bu yapılabilir mi? Her neyse. Başarım orada bitiyor. Bunu kimseyle paylaşamıyorum. Annemlerden aferin alıyorum. Aferin oğlum. Hiç kimseye söylemedin. Geri zekalı gibi seni bir sene orada oturttuk. İkinci sene herkesle eşitlendim tabii. Hiç kendimi dahi zannedecek bir fırsatım olmadı. Sonra düşüş, downfall'da başladı. Ortaokulda müzikten kalınır mı ya? Yani müzikten kaldım. Blok flütlerinden o saçma şeyi çalmamış kimse var mı aramızda? Çok böyle disiplinli kızlar falan çalardı. Ben çalamıyorum yani. Çalamıyorum. Buna yapacak hiçbir şeyim yok. Bağlama çalanda bir tane müzik öğretmenimiz vardı falan. Böyle kafama blok flüt atmıştı. Hani büyük bir mağlubiyetle kaldım müzikten. Bir de hani efendice de değil. Kafama blok flüt diyerek daha nasıl kalabilirsin daha bundan kötü? Babam fizik ve matematik öğretmeni, rahmetli idi. Herhalde ondan korktum şimdi yorumladığım zaman. Kafam matematiğe basmıyor. Daha doğrusu böyle bir çeşit sahne fobisi gibi. Yani matematik dersi geldim böyle bir... Yani fiziksel olarak zil çaldığı zaman ben bir böyle mutsuz oluyorum. Midem bulanıyor filan. Lisede matematikten kaldım. Babam diyor ki, anlamıyor musun sen bunları diyor. Bilmiyorum diyorum. Neden kalıyorsun diyor. Onu da bilmiyorum. Sevmiyor musun diyor. Onu da bilmiyorum. Yani sevip sevmediğini de bilmiyorum. Dolayısıyla hastalık teşhis edilemiyor. Kaldım. Zeka seviyesi düşük olduğu varsayılan matematikten kalanların oluşturduğu bir sınıfta bir sene lisede oturdum filan. Bu arada çok ilginç bir şekilde sosyal hayatımda ha çok zekidir o ya filan diye tanınıyorum. Hani çok tatlı çocuktur, çok hassas. Nerede okuldaki durum? Müzikten kalıyorsun, matematikten kalıyorsun. Derslerde bir parlaklık yok. Korkuyorum öğretmenlerden. Kalkıp biliyorum filan demekten de muhtemelen o çizgi çektiğim seneden kalma bir kompleks. Çok başarısızım yani. Annem çok mutsuz, babam çok mutsuz. Abim Hacettepe diş hekimliğini kazanıyor, gidiyor filan. Ben şeyi fark ettim ortaokul yıllarında. Elim biraz böyle resim çiziyor. Filan babam böyle diye önümden alıyor onları filan. Dedim ki ben hani madem bunlara da pek kafam basmıyor. Kafam basıyor aslında. Neden olduğunu bilmediğim şekilde başaramıyorum. Yani iletişimi kuramıyorum o ders okul şeyiyle. Dedim ki ben akademiye mi gitsem ya? Hani üniversite sınavı filan. Bunlar ikisi de öğretmen. Ellerinden benim gözümün önünde sadece 10.000'den fazla öğrenci geçmiş Antalya'da. Ve hani onlar mı çok aydındırlar. Çocuklarımızı onlara yollayalım da biraz feyiz alın teyzenizden filan gibi insanlar. Bunu söylediğim zaman bir kükrediler bana. Sen işte nasıl böyle bir şey, önce bir meslek filan. O da meslek. Hayır. Yani bak Erdil olma şansını o gün kaçırdım işte. Adam gönderse beni. Hayır. Sen dedi formel bir mesleğin olacak. Dedim hani benim kafa pek... Hayır. Başka bir şey var. Tedavi edeceğiz. Peki. Beni başka etkenlerin de yardımıyla hırslandırdılar. Korkunç bir şey. Başarının çirkinliğini unutmayın. Ben ne anlatırsam anlatayım. Hepsini oraya bağlamaya çalışacağım çünkü. Hırslandım. Dedim ki yapacağım ulan ben. Bu mu yani? Yapacağım dedim filan. Hatırlıyorum Antalya artı 60 derece sıcak. Bütün arkadaşlarım üniversiteyi kazanmış gitmiş. Ben dedim ki bu sene girmeyeceğim. Oturacağım, çalışacağım. Ne lan bunlar? Hepsini yapacağım dedim filan. Kedimiz yeni doğurmuş. Onun yavruları böyle sırtımda filan. Çok terliyorum. Hem matematik öğreniyorum sıfırdan filan. Arkadaşlarım da diyor ki işte nereye gideceksin? Şey mi? Hemşirelik yüksekokulu mu? Ha ha falan. Dedim ki ben hukuk fakültesine gideceğim. Hadi lan dediler. Dedim gideceğim. Tak diye kazandım hukuku. Ankara hukuku. Çok mutsuzum ama. Şurada gördüğüm belli bir yaş aralığındaki insanların hiçbiri Ankara hukuku kazanmaktan mutsuz olmaz. Benim dönemimde öyleydi. Çünkü herkes şey oluyordu. Nereye kazandın lan hukuk mu? Böyle bir anda incir gibi küçülüyordu herkes falan. Ama ben bunun şeyini yaşayamadım. Yani evet hukuk. Sen botanik mi? Bunu asla yaşayamadım. Mutsuzum çünkü yani ve paniğe kapılıyorum giderek. O paniğin ne kadar korkunç olduğunu size anlatamam. İlk senenin başında yine anneme dedim ki babama artık söyleyemiyorum.
Gittim baktım filan. İstemiyorum dedim ya. Yani istemiyorum. Aynı hatayı yine yapmayalım. Sen dedi bu kadar başarılı bir okul bilmem nesi falan. Bitir ondan sonra ne istiyorsan yap. Ya bir okul bitecek 24-25 yaşıma geleceğim. Ne yapıyorum ondan sonra? Yani başka bir donanım şansım var ya. Bırakayım bir şeye geçeyim. Yeniden sınava gir. Hayır işte ölürsek biz bilmem. Ama şeyim hani nerede okuyorsun? Ankara Okulu'da. Çok iyi. İşte avukat mı çıkacaksın? Yok tır şoförü çıkacağım. Filan. Ben Ankara'dayım bu sırada. Ankara Okulu'da okuduğum için doğal olarak. Bunu da hepiniz yakalamışsınızdır. Kendime başka bir hayat kurdum. Son derece küçücük burjuva yani. Küçük burjuva bile değil. Ufak paralarla kendine kitap satın alan filan. Bunun içinde mutlaka bir miktar tiyatro da var. Bunu bugün tabii ki hakkını teslim ediyorum. Hani böyle metroda kitap okuyan filan. Hiçbir bok anlamadan 10 sayfa filan. Ama öyle bir süreç geçirdim. Bir çeşit eğitimdi. Bir çeşit değil, basbayağı bir eğitimdi. Okula ayda bir kere uğruyorum filan. İşte adamın biri anlatıyor orada bilmem ne. Bugün yaptığım her şeyin altyapısını o gün sağladım. Çoğunlukla bilerek, bazen bilmeyerek, az vakit kaybederek. Vaktimin büyük kısmını şöyle geçiriyorum. Bu geri mi gidiyor, ileri mi gidiyor? Çok yürüyorum, insanlarla iletişim halindeyim ve sürekli okuyorum. Ama böyle bir delilik boyutunda, açlık boyutunda okuyorum yani filan. Hikayeyi hızlandırayım. Okuldan atıldım. Bundan daha doğal bir sonuç öngörülemezdi herhalde. Atıldığım noktaya kadar da şöyleydim. Diyorlardı ki kalk 19 sınavın var, 12'sini vermen lazım atılmayasın. Öf diye gidiyorum okula. Kaç tane verdin? 12 tane. Tamam atılmadın hadi bir sene daha filan. Sonra matematiksel olarak bu yetmedi. Dediler ki yani 57 sınavım var hani güle güle. Okey. Gittim Antalya'ya. Anne dedim böyle ben okuldan atıldım. Hayatımda annemi o kadar üzgün görmedim. Hani deseydim ki anne içimde bir su soğutma cihazı buldular filan. Olsun alırız filan. O kadar üzüldüğünü görmedim yani. Başarı nosyonuyla ilgili çünkü bu. Peki okuldan atıldım. Ankara'da oturuyorum. Harika bir hayatım var orada. Çok güzel bir kız arkadaşım var. Para kazanıyorum. Davul öğretiyorum. Çünkü davul çalıyorum. Hatırlar mısınız? Müzikten kalmıştım kafama blok flöt yiyerek. Davul çalıyorum ve bunu öğretiyorum çocuklara fundamental düzeyde ve para kazanıyorum filan. Aynı sözünü ettiğim o kitap okumalı, flanör hayatım devam ediyor. Sonra Ekşi Sözlüğü bilmeyen kimse var mı? Ekşi Sözlük'teki arkadaşlarım bana diyor ki, biz bir dergi yapacağız. Evet, sen de onun editörlerinden olur musun? Olurum. Çünkü ben editörlük deyince şu zannediyorum, Ankara'da oturacağım bilgisayar başında. İşte güzel mi yazı? Çok güzel filan. Tamam. Sonra bana dediler ki kaç kişiyiz? 5. Evet, 5 kişinin 3'ü Amerika'da. Evet, ikisi de siz Ankara'dasınız. Tamam. Bu 3 kişiyi elle 2 kişi kaldınız. Ne için diyorum ya? Birinin diyorlar İstanbul'a gitmesi lazım. Neden? Çünkü dergi yani hani biri orada duracak derginin başında. Ya öf filan falan. Tam bunlar olurken okuldan atılıyorum. Diyorlar ki bana hiçbir ayak direme şansın kalmadı gideceksin. Öf diye gidiyorum. Bakın başarısızlık serüvenimi anlatıyorum size. Pat diye dergi çıkıyor. Ben dergicilikle, dergiyle alakası adını telaffuz edemeyeceğim kimi dergilerle başlamış. Sonra biraz daha Kogito'ya falan varmış. Bir düzeydeyim. Korkunç bir kabusu. Erdil öyle mi? Dergi yapmak hayatta tasavvur edebileceğiniz en korkunç şeyden daha fena. Ben tektim. Belki sizin 35 kişi olmanızla da ilgilidir. Doğru onu... Tek başımayım ya bir dergi binasında. Bir tane sağ olsun yardım eden arkadaşım. Böyle delireceğim yani filan falan. Fakat dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Ankara'da anayasa hukuku filan yaşarken hissettiğimin 1000 katı daha mutluyum. Okuduğum çocukken Gırgır'da şeyleri yaşıyorum aynen. Yok kaloriferin üstünde sabahladık, yok işte burnumuza rapido soktuk. Hepsini yaşıyorum yani. Konu bulmak için memelerimizi açtık. Hepsi doğru bunların yani. Ve bir de Ekşi Sözlük'le uğraşıyorsun. Bu bizim dergimiz mi bilmem ne böyle ruhsal depresyonlara girip çıkıyorsun. Korkunç bir dönem ama mutluyum. Dergi battı.
Bunu böyle vurgulamasaydım keşke. Yani dergi battı. Ya da dergi battı. Battı yani. Battığı hafta bu hikayeyi birkaç yerde daha anlattım. Çok harika bir hikaye diye değil ama lüzumlu diye anlatıyorum. Okan Bayülgen'in temsilen biri aradı beni. Ben Hüseyin Özcan. Evet. Okan Bey sizinle görüşmek istiyor. Dedim ki ben Okan Bey'le görüşmek istemiyorum. Çünkü vaktim yok. Çünkü dergi batıyor. Çünkü ben depresyondayım. Hayır yani. Ama çok rica ediyor falan. Neyse uzatmayayım. Tamam dedim. Gittik, buluştuk falan. Dedi ki benimle çalışır mısın? Dedim ki hayır. Çünkü dergi batıyor, depresyondayım. İşte oraları biliyorsunuz. Ve tamam dedim, çalışırım. Filan falan. Hikayeyi atlıyorum. Okan Bayülgen battı. Hayır, şaka yapıyorum. O maşallah o. Bugün anlatmak istediklerimin 20'de birine bile giremedim daha. Benim hikayemi öğrenmiş oldunuz. Ne mutlu size. Ama bağlayacağım. Bugün zihnim oturalı. Diyelim ki işte 78 doğumluyum. Hani 84'te kendim bilmeye başladıysam o günden bu ana kadar tahayyül edebileceğim en mutlu hayatı yaşıyorum. Bundan daha iyisini kendime çizemezdim. Mesaisi olmayan bir mesleğim var. Komik bir şey söylemiyorum. Biri diye gülüyor ama mesaim yok. Yaptığım iş ihtimaldir ki hak ettiğinden daha fazla kıymet görüyor. Her gün 100 tane çocuktan abi ben sizin bulunduğunuz yerde olmak istiyorum. İşte yok show programı bilmem ne, her ne zannediyorsa o korkunç şeyleri filan dedikleri bir adamım. Çok mutluyum. Yani bundan daha iyisi olamazdı. Avukat olabilirdim, savcı olabilirdim. Böyle Behzat Ç. olup çıkacaktım yani öyle bir adli kanala girseydim. Başka şansım yoktu. Olmadım. 2005 yılında hukuk fakültesine atılınca hemen anneme söylemedim. Bu anlattığım serüven biraz ilerledi. Ve ben kendi kendime dedim ki tamam lan yani. İyi işte bundan fazla ne olacak? Mutlu musun? Mutluyum baba. Başarılı mısın? Okey. Sonra anneme söyledim. Dedim ki anne böyle böyle ben işte şöyle şöyle şeyler yapıyorum filan. İyi oğlum filan. Ben de dedi Yeşim teyzeni gördüm filan. Bilmem ne teyze işte mahalleden. Ha ne diyor? Seni sordu. Evet. Okulu bitirdin dedim. Neden? İşte öyle dedim. Ama ben başka bir hani bitirmedim. Öyle dedim işte. Ama ben anne bir sürü şey yapıyorum başka yani hani. Azıcık benim bu tarafımı sevsene ya. Ha, bitirdin. Bitirmedim mi? Deli midir nedir yani? Bitirmedim. Buradaki meseleyi anlatabiliyor muyum acaba yani? Bitirsem o kadar mutlu olacak ki benim size anlattığım şeylerin hiçbirini çok daha yakından bilmiyormuş gibi. Benim çok mutlu bir adam olduğumu bilmiyormuş gibi. Başarı nedir? Çok kısaca onu tarif edeyim. 45 senede yapabilecek miyim bilmiyorum ama sizlerin aramızda bir sürü beyaz yaka olduğunu öğrendim. CEO'lar, şunlar bunlar filan. Sizin sayenizde ve sizin yüzünüzden, her ikisi de doğru, çocukların başarı zannettiği şeyler çok kötü şeyler, çok büyük illüzyonlar. Çok kısaca anlatayım, çok kısaca. Başarı bir miyoptur, ileriyi göremez. Hiçbir CEO, ya ben harikayım da öbür şirketin CEO'su da falan yapamaz. Birkaç sanatçı gördüm bunu yapabilen, hiçbir CEO bunu yapamaz. Başarı ahlaksızdır. Ahlaklı bir çok yüksek başarı yoktur dünyada. Ya bunda alkışlanacak bir şey yok. Amerika'da 2009'da baktım, bir yıl boyunca 20 milyar dolar para dönmüş eğlence sektöründe işte şarkılar filan sektöründe. 20 milyar dolar. Şimdi bu salondan bana 3 tane Amerikalı çok ünlü pop şarkıcısı kadın ya da erkek söyleyebilir misiniz desem, söyleyebilir misiniz? Bir el kaldırmanızı rica edebilir miyim? Sormayacağım kimseye. 3 kişi söyleyebilir değil mi herkes? Evet. Peki 2009'da ne kadar silah satılmış bunu biliyor musunuz? 1,5 trilyon dolar. 75 katı yahu şeyin. 3 tane silah tüccarın ismini söyleyebilir misiniz bana? Mümkün değil böyle bir şey. Çünkü yok o herifler. Başarının ölçütü değil midir para? Herif 1,5 milyon dolar, trilyon dolarlık silah satmış sana, daha ne yapsın yani? Adını bilmiyorsun. Dünyayı işte Yahudiler ve bilmem ne locası yönetiyor. Hani nerede bu adamlar? %80'i mitoloji olsun, %80'i komplo teorisi olsun. Ama var bir takım bilmem ne ailesi falan. Bir tanesini görüyor musunuz böyle bilmem ne dergisinde? Başarı arttıkça ahlaksızlık artmak zorunda.
Her gün görüyorum, her gün. Çalıştığım sektörde de, sizin sektörünüzde de. Bir tane kadın, beyaz yaka dediğimiz kadınlardan biri, sabaha kadar çocuğunun başında duruyor. Uyumuyor kadın, hiç uyumuyor. Sabaha kadar ağlıyor çocuğunun başında. Yani şundan ağlıyor, yani uyumak istiyor. Çünkü 7'de bilmem ne toplantısı var. Sonra koşturuyor şirketine. Mehmet Bey, Ahmet Bey, ah 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 filan, sizden yakışıklısını görmedim diye o toplantıya giriyor. Mehmet Bey'in, Ahmet Bey'in umrunda değil bir önceki kahramanlık. Bu kadar adamın başarı dediği şey asıl başarıyı görmüyor. Yani çirkin bir ajitasyon yapmak peşinde değilim. İşte annesindir veya basursundur, hiç önemli değil. Buradaki kahramanlığı tanımıyor iş hayatı ve bizim başarı dediğimiz şey. CV'sinde şey yazan gördünüz mü hiç? Aşka çok kıymet veririm. Peki bu gülünç bir şey mi? Bu dünyanın en hakiki şeyi ya. Ben çok hassas bir adamımdır. Yazabilir misin CV'ni? Harvard bitirmiş, hassas bir adam. Ha siktir lan, ne hassası yani. Bu mu başarı ya? Başarı demek steril ve hazırlıklı olmak demektir her zaman. Bir show programında çalışıyorum. 2 haftada bir şu manzarayı görmekten artık çıldıracağım ya. Adam şarkıcı, çok güzel bir herif, gelmiş oturuyor. Önüne mikrofon uzatıyorsun, diyorsun ki hadi be bize bir bilmem ne şarkısını mırıldan. Şu anda sesim grip. Bir tane başka hazırladım onu. Oğlum sen varoluş amacını gerçekleyemiyorsun ya. Şarkı söylemek neden ibaret olabilir ki? Eline mikrofon alıp bir şeyler diyeceğim. Biz de hep beraber şarkı söylemek bundan başka ne olabilir ki? Bu ne iğrenç bir sterilliktir. Başka bir şey hazırladım onu... Aynı kanal koridorlarında şu manzarayı görüyorum. Bununla da bitireceğim. Türk sanat müziği bilmem nesi bir hanımefendi geliyor. Filo gibi böyle tek başına. 8 kişi eteğini... Ben bunları görüyorum ya. 8 kişi eteğini tutuyor. İşte fıs fısçıları var yanında. Böyle bakıyorsun Brunei Sultanı mı geldi? Bir şey giriyor kapıdan böyle. Bunlara itirazım yok ama şu bağlamda tartışıyoruz sonra bu insanları. Türkiye'nin çok başarılı sanatçısı. Hani lan başarı? Bu mu başarı? Şarkı söyleyemediğin halde şarkıcı olmak mı başarı? Dikkat edin, yetenekle ilgili bir şeyden bahsetmiyorum. Biliyorum ki söylüyor herif o sterillikte yani. Çıplak sesim ne? Hayır, sesim şey. Sen ne anladın o başarıdan o zaman o şarkıcılıktan? Başarı her zaman görünenle ilgileniyor. Başarı winner'ların, loser dediği adamların üzerinde şekillendiği halde o adamları görmezden geliyor. Seçim sisteminizi onlara borçlusunuz. CEO'yum. Ne yapıyorsun? Zaten satılması son derece mümkün olan bazı cep telefonlarını loser'lara satıyorum. Bu mu başarın senin? Bu mu senin başarın? Sen bunu niye yapıyorsun? Bunu yapma diyemem elbette, bunu demiyorum. Ama benim başarım bu deme diyorum sana. Bu senin başarın falan değil. Çünkü içinde bulunduğun sistem senin başarılarınla ilerlemeye izin vermediği gibi senin başarısızlığınla çuvallamaya da izin vermez. CEO'muzun aldığı kararlarla şirketimiz battı. Öyle bir şey duydunuz mu siz? CEO alır Rolex'i, yallah siktir edilir gider. O batar yani, senin şirketin batmaz. Ondan sonra CEO'yum, çok başarılıyım. CEO'lara hiçbir özel garezim yok. Yani bunu hekimlere de uygulayabilirsiniz. Bütün bu özellikle alım satan. Pasifik'te adam var. 2 günde bir uğrarım. Ne yapıyorsun abicim sen Pasifik'te adayı ya? Ne yapıyorsun yani? Bu bir lig, bu stilize bir saçmalıklar silsilesi ve şu gerçekten azade yaşamaya çalışıyor adam başarı diye. Herkes, bu salondaki herkes, dışarıdaki herkes her duyguyu tadacak. Bitti. Bundan öte bir gerçek yok. Herkes her şeyi tüketecek demiyorum. Her duyguyu tadacaksınız. Aldatılacaksınız, ağlayacaksınız, sevineceksiniz. Pasifik'te adam var. Böyle bir şey. Süre çok az geldi, özür diliyorum. Başka konuşmalarda gerisini getiririz. Ufacık bir şey gösterecektim size. Konuya girebilseydim. TED tarihine konuya giremeden süresi biten ilk geri zekalı olarak sahneye çıkarak geçtim. 50 saniye, 2 tane 25 saniyelik çok salak video var. Buradakilerin yarısının Facebook'unda paylaşıldığına tahmin ediyorum, biliyorum. Eğer mağlubiyet nedir ona girebilseydim şeyi söyleyecektim konuşmam bittikten sonra. Hani mağlubiyetin samimiyeti ve tatlılığı budur.
Şimdi 2 tane video gösterecekler oradan. İlkini zaten bileceksiniz. İkinciyi de eğer bilmiyorsanız çok güleceksiniz. İşte o olmanızı tavsiye ederim hayatta. Durum bu. Tekrar teşekkür ediyorum.